Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'deki NPC karakterleri, yani dünyadaki sabit duran Admin, Nimda, Sky, Pizzaguy, Jenny ve daha fazlası arkadaşlar. Bunlar arasında çok büyük bir gizem var. Bu oyundan fazlası arkadaşlar. Oyunu geçiyor artık. Gerçek hayatla bağlantılı şeyler dönüyor. Biz bugün onları çözeceğiz. Gerçekten çok acayip, öylesine dağıtılmış, koyulmuş gibi görülen ince ayrıntılar var. Ve bakalım PKX'deki bu duranların birbiriyle ve dünya ile ve oyunla bağlantıları neymiş ve gerçek hayatta. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Ne oldu? Ne oldu? Elmasına Bugün... baksana. Sürpriz! Yani Maya? Elmasına baksana Özgür. Baktım. Kaç? 236.522. Kaçtı? Bilmiyor ki. Böyle değil miydi zaten? Ne insanlar var ya, ne insanlar. Evet arkadaşlar, şimdi bugün aslında gerçekten sadece oyunla alakalı olmayan ve oyun dışına çıkan bir gizemi inceleyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim, bu şu ana kadar incelenmemiş bir şey ve gördüğünüz ve görebileceğiniz ve PKX'de tarihinde göreceğiniz en büyük gizem olabilir. Ne? NPC'ler var ya. NPC ne be? NPC'ler. NPC ne? Sabit adamlar. Sabit adamlar? Robotlar. Robotlar? Gerizek. Mayacım, şunlar var ya, Sky, Nimda, Admin, şu Lane, bilmem ne, şuralarda Pizzaguy ve Nathan'la falan. Nathan'la buraya mı geldi? Ya. Nathan'la kimdi? Nathan'la şey var ya Özgür. Hani Glitch'in yerine böyle adı Nathan'la yazıyordu da ama o Glitch'ti. Glitch onun kılığına girmişti. Nathan'la da Glitch'le işbirliği yapıyordu ya. Kötü dedilerdi Nathan'la ya. Neyse arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, şimdi göstereceğiz ve sırları da öğreneceğiz ama bu NPC'ler, yani canlı olmayan karakterler gerçekten göründükleri kadar masumlar mı? Gerçekten sadece bir dekor için mi buradalar? Doğru. Mesela Admin, Nimda ve Sky, en basitinden başlıyorum. Bir üçgen oluşturmuşlar. Evet. En basitinden başladım yani. Üçgen var arkadaşlar. Bu oyunu aşan bir şey mi acaba? Ve kendi aralarında bir bağ var. Birbiriyle bir bağlantıları var. Bunu oyuna yansıtmış olabilirler. Gerçek hayatta yaşadıkları bir şeyi. Doğru. Ayrıca duyduğum kadarıyla ve şu anda bence düşündüğüm kadarıyla bu NPC'lerin gerçek hayatta yani ayrı bir gölgeleri var. Anladınız mı? Bir sır olarak bir gölgeleri var ve bakalım bu sırları, yani kendi içlerindeki dünyalarını çözebilecek miyiz? Bakalım, ben de merak ettim. Admin'den başlayalım mı? Başlayalım. Çünkü Gerçekten şu admin. eşkenar bir üçgen oluşturuyorlar. Evet arkadaşlar, bakın burada bir üçgen var. Bakın. Gerçekten üçgen var. Bakın. Üçgen oluşturuyorlar ve bunlar genelde üçgen olarak mı duruyorlardı? Öyle mi? Bilmiyorum. Şu an üçgen olarak duruyor. Evet arkadaşlar, şu anda bir üçgen var. Evet. Bu üçgen ne üçgeni? Yoksa ay, bir aşk üçgeni mi bu? üç arasında bir şey mi oluyor? Bir şey oluyor arkadaşlar. Sky sonradan geldi ya. Nimda ile Admin'i birbirine düşürmüş olabilir mi? Sky'ın ilk geldiği zamanı hatırla. Nimda köşede duruyordu. Evet. Şu anda Sky ile Nimda burada, Admin arkada duruyor ve alkışlıyor. Evet arkadaşlar, bence bu bir aşk üçgeni. Bence de. Zaten hep filmlerde falan kötü ve iyi kardeş arasında, yani gündüz ve gece gibi temsilen kardeşler arasında aynı kişiye aşık olurlar genelde. Vay canına, Evet. şimdi admini bir inceleyelim bakalım. İnceleyelim. Bakalım Şimdi neler Admin burada kime bakıyor? Dur bakalım. Tam admini. Tam olarak kameraya bakıyor. Kamera burayı gördüğü zaman.
kamera buraya döndüğünde tam olarak kamerayı görüyor. Ve admin kameraya baktığı için sürekli bir alkışlama ve gülümseme halinde. Bakalım bir. Bence bu yapmacık bir tavır mesela. Olabilir. Bir yüzüne bir zoomla. Mesela suratına baktığınız zaman 7/24 32 diş gülüyor. Evet. Bir şey saklıyor ve sahte gülüş yapıyor gibi. Ve bak normal alkışlamıyor, elleri titriyor. Evet arkadaşlar, admin elleri titriyor. Yani büyük bir sinir yaşamış veya heyecan yaşamış ve o sahte gülüşün arkasına saklamış gibi. Yani gerçek hayattaki mealini söylüyorum. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynen böyle. Ve normal alkışlamada mesela biz alkışladığımızda elimiz titremiyor. Bakın arkadaşlar, biz alkışladığımızda elimiz titremiyor. Böyle alkışlıyoruz. Aa evet. Bir de Ama- admininkine bakalım, bak bir yan yana dur. Admin'in eli titriyor bak. Evet arkadaşlar, bu normal bir şey değil. Evet. Ve admin ne diyor bakalım. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar bana ile başlıyor. Mutlu yıllar sana. 6. yılın kutlu olsun PKX'de. PKX'de ile ilgili bir şey söylüyor. Aralarına bir tane boşluk bırakmış. Şifre olabilir mi? P arasına, K arasına, X arasına, D arasına. Evet. PKX. Bunlar birleşik yazılıyor normalde. Bu bir anlam ifade ediyor olabilir mi? Arkadaşlar siz de tahminlerinizi yorumlara yazın. Bunu çözelim arkadaşlar. Bu gizemi tamamıyla çözelim bugün. Evet, şu an bakın arkadaşlar, kameraya bakarak, elleri titreyerek, 7/24 32 diş gülerek ellerine alkış yapıyor. Bu ne demek oluyor? Admin şu anda sinirli. Evet. Elleri titriyor arkadaşlar ve Zoraki gülümseme. evet, sahte bir gülüşün arkasında saklıyor bu sinirli. Ve saçma bir konuşma. Evet. Ve yazım hataları. Vay. Bu stres içinde olduğunu gösteriyor. Ve sinir. Sinirden böyle eli ayağı titrer ya insan. Evet, bu sinir göstergesi arkadaşlar. Bir de Nimda'ya bakalım. Nimda ile Sky burada yan yana görünüyorlar. Tam hizadalar. Nimda nereye bakıyor? Bakalım. Pet Shop'a, gökyüzüne falan bakıyor. Nimda bir yere bakmıyor. Normal bakıyor ama yüzüne bir zoomla bakalım. Bu biliyorsunuz küçükken kaza geçirmişti. Bu kazanın Nimda. Kazadan kalan iz. Hadi ya. Ama hep sinirli. Bu sinirli olmasının arkasında bir gizem yatıyor. Bence admini gereksiz gözlerini büyüttüğü için insanlar Nimda onu kıskanıyor. Hadi ya. Ya kıskanmak demeyelim ama sinirleniyor. Haklı olarak hak etmediğini ve kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Ya da en başından beri her şeyi Nimda yaptı, Nimda kurdu ama admin geldi havadan onun yerine oturdu. Evet. Evet. Admin oyuncular arasında sadece admin popüler olduğu için ve Nimda da hak ettiği yerde emeklerinin boşa gittiğini düşünerekten sinirli olabilir bu arada. Ben olsam ben de çok sinirliydim. Mesela admin ve Nimda gerçek hayatta farklı kişiler. Ve Evet. eğer gerçekten kardeşlerse ya da arkadaşlarsa ama oyunu belli ki ikisi yapmış yani başlangıçta. Bence de. En başlangıçta ama karakterlerini tasarlarlarken kendi karakterlerini oluşturmuşlar. Hani birbirlerine böyle mi olsun şöyle mi olsun diye danışmak değil de ikisi de kendi karakterini yansıtacak şekilde yaptılar belki de. Evet, çünkü Evet. bak Dirit Boy'u hatırla. Dirit Boy'un normal tipiyle Evet. oyundaki tipi birebir. Aynısı. Aynısı. Bu ne demek oluyor? Demek ki adminle Nimda'nın tipi de gerçek hayattaki tiplerinin aynısı. Evet. Ya buradan da bak Nimda'nın ve adminin tipini de çözebiliriz arkadaşlar. Evet, bence gerçek hayatta kardeş veya çok yakın arkadaşlar ama Nimda gerçekten sinirli. Bence adminin gerçek yüzü diye böyle internette bir şey dolanıyor ya bir Evet. resim. Bence o yalan. Bence de yalan. Bence admin oyundaki karakterine benziyor arkadaşlar. Bence de benziyor. Ama ben Nimda'yı her zaman daha samimi buluyorum ve daha çok güveniyorum. Ama bir şey diyeceğim Özgü. Nimda ile Sky arasında ne oluyor? Bence bir şey olmuyor ama Nimda belki Sky'dan hoşlanıyordu ama Sky adminle çıktı ve Nimda da sinirlenmiş olabilir. Sky nereye bakıyor? Ya da ikisi de Sky'ı beğendi Hı hı. ama şu anda ikisi de söyleyemiyor.
Bilmiyorum. Bence adminle beraber. Onu bilmiyorum. Sky nereye bakıyor biliyor musunuz? Biz bug yaptığımızda bir ışık vardı ve o ışık kalenin oradaydı. Sky tam oraya bakıyor. O diyor. Evet bak böyle düz gittiğimizde ben hatırlıyorum ışığın nerede olduğunu. Bakalım arkadaşlar. Bakın Sky bu tarafa bakıyor. Işık neredeydi? Işık tam karşıdaydı. Kulenin dibindeydi. Bug yaptığımızdaki videodan görünüyor. Hatta pastalı bulut var ya onun içinde ışık. Evet. Arkadaşlar Sky tam tamına ışığa bakıyor. Neden? Çünkü Sky da ışık olarak geldi. Ya da belki Sky ışık değildi. Başından beri bizi kandırıyordu. Peki ışık kim? Ya kimseyse. Ya da Nimda ile Sky beraberse ve bir dakika ya admin'in işareti ışık biliyorsunuz. Evet. Bak Sky da ışık. adminin bir zırhını giysene. Bakın arkadaşlar. Hı hı. Adminin sembolü ışık. Ama Sky'inki de öyle. Bir de Sky'ınkine bakalım. Bu da ışık olarak ilerliyor. Arkadaşlar admin de ışık, Sky da ışık. İkisi neden ışık? Yani ikisi de yıldız. Ama Sky'ın özelliği sonsuza kadar ışık kalabilmesi. Admin'in özelliği sadece 3 saniyelik süre. Belirli bir süreye kadar. Nimda'nınki ise yarasa neden? Nimda geceyi temsil ediyor. Yazık ya. Ama bu ikisi Sky da gökyüzündeki yıldızı temsil ediyor. Yıldız sabahları olmaz, geceleri olur. Yani Ah, doğru. Ama bir şey diyeceğim. Admin de ışık. Nimda ile Sky hep beraber çalışıyordu ama Sky bir anda geldikten sonra admin'den hoşlanmaya başladı. Nimda da haksızlık olduğunu düşünüp ayrı durdu. Doğru. Bence- Kendini dışlanmış hissetmiş de olabilir. Bence öyle ortamlarda insan kendini daha böyle kötü hissettiği için yalnız tarafa çekiliyor daha çok sohbet etmek yerine. Arkadaşlar sizce bakın yorumlara yazın. Sizce bu üçü arasında ne dönüyor? Evet. Bizim tahminlerimiz doğru mu? Bence burada gerçekten bir aşk üçgeni var. Bence de var. Gerçek hayatta da böyle bir şeyin temsil olduğunu düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Evet. gerçek oyundaki karakterleri bile gerçek hallerinin aynısı. Ben öyle Hepsinin düşünüyorum. ama. Evet. Bütün yöneticilerin. Şimdi bunları bir kenara ayırdık. Bunlar hakkındaki teorilerimizi gösterdik. Evet ama Natan'la, şimdi devam ediyoruz. Natan'la bir ara Glitch'i mi temsil ediyordu? Glitch Natan'ın kılığına mı girmişti? hay Nathan'la hani bir tane şey vardı ya, bir oyun vardı ya. Evet, Ha? hatırlıyorum. Ama orada kötüydü. İşte Nathan'la kötü diyorlar. Zaten kötü arkadaşlar. Buradaki fiziksel tipinden anlaşıldığı üzere bakın. Genellikle kırmızı ve koyu renkleri kullanmış. Kırmızı ve siyah renklerini. Bunlar da kötülüğü temsil ediyor oyunda biliyorsunuz. Ve saçı işte koyu pembe. Bence bunlar kötülüğü temsil eden renkler. Ve Nathan'la zaten kötüydü. En son herkes anladı Nathan'ın kötü olduğunu. Peki Natan'la neden burada çalışıyor? Bu dünyanın Evet. kötülüğe gittiğini gösteriyor bence. Hatta Ya. bence Nimda ve Sky belki de ihanet edecek ve admin tek başına iyi olarak kalacak. Dünyayı kurtarmaya çalışacak. Ay öyle olursa ne şaşırırdım ha. Evet, belki de bir şeylerden şüphelendiği için stresli, o kadar mutlu görünmeye çalışıyor. Olabilir Veya baskı arkadaşlar. altında, admin baskı altında olabilir. Bilmiyorum, o tarz bir şeyler olabilir. Ama Natan'la kötü ve ne diyor peki? Konuşmasında bir şey yakalayabilir miyiz? Her kutu harika ödüller kazanmak için yeni bir başlangıç diyor. Şans diyor. Arkadaşlar Nathan'la Glitch ve Flicker'la işbirliği yapıyordu. Evet. Peki neden dünyanın ortasında? Admin için çalışıyor diye görünüyor. Glitch için çalışıyordur. Glitch ve Flicker. Bak bunlar onların rengi. Hmm. Burada 7 tane kutu var Natan'ın çalıştığı yerde. Bir şeyi temsil ediyor olabilir mi? Mesela Bir dakika! mesela Bu tavuk kutusu var ya. Evet. Nathan'la mı yaptı acaba? Ve tavuk kutusu neden en önde parlıyor? Ve arkadaşlar oyunda bug'lar yasak biliyorsunuz. Yani admin bunları fark ettiğimiz anda kendisine söylememizi ve bunları düzeltmeyi istiyor. Evet. Bunu istiyor. Peki Nathan'la neden bug'lı tavuk kutusu koydu oraya? Parlı tavuk kutusu mu? Evet. Bak.
bilgisayardan yaptığımızda... Bir dakika! Bunu yapabilen tek kişi benim. Evet. Belki de ben sürekli Flickr'ı ve Glitch'i övdüğüm ve onların tarafında olduğumu söylediğim için bana bir şans tanıdılar. Ödül veriyorlar sana. Rüşvet mi yoksa? Ve benim en üst düzey kreatör olduğumu bildikleri için sadece en üst düzey kreatörlere ve bilgisayardan oynadığımı bildikleri için sadece bilgisayardan yapılabilen bir bug haline getirdiler. Yani sadece benim yapabileceğim şekilde. Bu bir rastlantı değil mi? Yoksa Özgür? Böyle bir tesadüf olacağını sanmıyorum. Özgür? Efendim? Ya da sen onlarla işbirliği mi yapıyorsun acaba? Yapmıyorum. Yapsaydım Bize bunu- iyi gibi görünüp oyunu mu çökertmeyi planlıyorsun sen? Eğer öyle bir plan yapsaydım bunu söylemezdim böyle bir şeyi. Ben fark ettim. Bunu ben fark edince sen de yeni duymuş Neyse gibi arkadaşlar. yapıp Allah. öyle mi yoksa Özgür? Hayır Maya'cığım Bizi neredesin? kandırıyorsun sen. Neyse Nathan da nereye bakıyor ona bakalım. Bakalım arkadaşlar. Buradan düz gidiyor ve el sallıyor farkında. Admin'e sallıyor. Admine mi? Evet vallahi admin'e sallıyor. Hani yok be admine değildir. Bak şimdi. Git onun Bak baktığı yere doğru bak ilerleyin. şimdi bak. Yavaş yavaş. Şuraya zoomlayın bakın. Tamam. Bakın. Evet. Bak şimdi. Az önce el sallıyordu. Hani Özgür? Vallahi. Daha yeni gelince el sallıyor bak. Bak. Aa evet. Bak admin'e doğru sallıyor. Hadi O ya. açıya getiremedim. Gerçekten bak düz gidiyorum. Bak bunun hizasından düz gidiyorum. Bak. Düz git bakalım admine mi varacağız? Evet. Gerçekten admin'e el sallıyor. Oy. Biraz daha düz gidelim. İnanamıyorum arkadaşlar admine sallıyor. Peki Evet admin'e. Flickr ve Glitch'le işbirliği yapan biri neden admine sallıyor? Admin gerilmiş. Acaba o bakıp el salladığı için mi gerildi onu gördüğü için? Bilmiyorum ama adminin baktığı yer başka. Evet. Yoksa admine bir plan mı yapıyor bunlar? Olabilir. Yani bu tarafa bakıp da biz geldiğimizde admin'e el sallaması değişik bilmiyorum. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bence iyi niyetli biri değil Nathan'la. Bence adminin arkasından bir iş çeviriyorlar. Ömer ve Poppy. Bakalım Ömer böyle masum. Bunlar Görünüyor. sevgili. Emin misin Özgür? Tabii. Bak Ömer ve Poppy tamam mı? Biliyorsun bu Ayşe'ydi. Evet. Poppy olan kız Ayşe'ydi aslında arkadaşlar. Ama sonra Poppy geldi yerine. Bunlar ilk en başından beri olan karakterler. Adını değiştirdi. Bu nüfusunu eşledi. Yabancı biriyle evlendi. İsmini değiştirdi. Bence kişi değişti. Bu aralar çok fazla kişi PKX'den çıkıyor. Yönetici ya da kreatörler. Evet ya bunun nedeni nedir? Bence hepsinin Admin- birbiriyle bağlantıları var ama söylemiyorlar. Adem'in kimseyle anlaşamıyor mu yoksa en son Dirit Boy çıktı. Kovuldu diyorlar ama. Direkt boy mu? Bazıları diyor ki Dirit Boy kendi isteğiyle istifa etti. Bazıları da diyor ki Dirit Boy kovuldu. Sence hangisi? Kovuldu bence. Bence de Dirit kovuldu. boy koskoca Dirit boy niye bıraksın? Yani isim yapmış kendine. Koskoca yıllarını vermiş En azından arkadaşlar. bırakmaz. Ya bırakmak istese bile oyunda kalırdı. Bence ya da admine karşı yamuk yapmış olmasınlar mı? Maya bak nereye bakarak dans ediyorlar. İkisi Ne? de admin'e bakıyor. Bak bu sola doğru bakıyor Poppy. Ömer sağa doğru bakıyor. Yoksa Nimda ve Sky haricinde tüm karakterler admine mi bakıyor? Olabilir. Bir inceleyelim. Pizzagu'ya bakalım. O nereye bakıyor? Bakalım arkadaşlar. Admin'e bakmıyor. Nereye bakıyor? Portala bakıyor. Pizzagu. Hem de doğru. Bana bakıyor. Bak. Sana bakmıyor. Bana Özgür. bakıyor bak. Evet takip ediyor bu bizi. Bak. Arkadaşlar. Nereye gidersek oraya takip ediyor. İşte bu göründüğü gibi biri değil. Sadece pizza görevlisi olarak bir NPC değil. Bu gizli bir güvenlik. Olabilir arkadaşlar. Ve gözlük takıyor. Bence bu kamera ve bizi izliyor ve görüntülerimizi kaydediyor.
Bence oyunun içinde ne yaptığınıza çok dikkat edin. Çünkü tüm hareketleriniz izleniyor. Evet. Bence öyle. Evet. Ve oyunda yasak şeyler yapan, hata yapan kişilerin hesabı banlanıyor. Birdenbire kapanıyor. Çünkü bütün hesaplar adminin elinde arkadaşlar. Yeni açtığınız, eskiden oluşturduğunuz bütün hesaplar. Evet. Admin hepsine girebilir. Öyle arkadaşlar. Sildiğiniz hesaplara bile girebilir. Evet arkadaşlar, hepsi adminin elinde. Evet. Başka kim vardı? Şu okulun oralarda vardı. Evet ya. Arkadaşlar bunlar hiç göründüğü gibi değil. Evet. Aslında bu oyunun içinde neler dönüyor neler. Evet. Gerçekten. Bakın başka Lena kim var. Lena. Lena da bize bakıyor. Bak Lena- nereye gidersek oraya bakıyor. Evet, çok uzun süredir burada. Evet. Yoksa Lena güvenlik için koyulan bir kamera mı? İşte başından beri bu basit görünen karakterler, bizi takip edenler kamera. Yani bir kontrol ediyorlar bence. Ya da bir hata olduğunda admin buradan anlıyor. Evet arkadaşlar, yoksa nereden görecek? Bence Lena ile Pizza Guy var ya, gerçek olmayan, yani gerçekte yönetici İşte. olmayan karakterler. Öylesine oluşturulmuş karakterler, güvenlik kamerası Yani için. bunlar da admin veya Nimda veya Glitch'in oluşturduğu basit karakterler. Bunları biri kontrol etmiyor. Bence de sadece kamera için koyulmuş. Evet. Arkadaşlar hareketlerimize dikkat edelim. Oyunda yaptığınız davranışlara çok dikkat edin. Peki bu robotlar ne için? Evet ya. Bu robotların başı robot beyanı mı? Bilmiyorum Özgü. Bu robotlar ne için? Robotlar da kamera olabilir mi? Evet. Bence robotlar da kamera. Bilmiyorum. Bence olmayabilirler ama bunlar kesin kamera. Ve burada niye her yerde adminin heykeli var? Yani admin bu kadar üstün gönüllü biri mi? Tabii ki Özgü, Ve bak çünkü... mesela oyunun kapak resminde Nimda yok ama admin var. Nimda yok mu? Nimda yok, admin var. Köşeye bir yere sıkışmış olmasın? Nimda yok, admin var sadece. Bakalım arkadaşlar. Bak. Evet. Burada neden Nimda yok? Yanındaki kim bunun? Nimda'nın gerçek yüzü değildir herhalde. Saçma mı Özgü? Nimda beyaz tenli değil. Arkadaşlar bu kim? Bu karakter yerine orada Nimda olmalıydı. Ama admin kardeşlerine kendi arkadaşlarıyla takılmayı tercih etmiş. Hayır, bak geri dön. O kapak resminden alınmış bir parça. Yani Nimda'yı kırpmışlar. Yanında Evet. Nimda var ya onun. Doğru. Arkadaşlar Nimda'yı neden kırpıp orada yabancı biriyle koysunlar? Orada Nimda'nın olması gerekiyordu. Yani kapak resmi böylemesine değil, diğer yöne doğru kırpılması gerekiyordu. Neden böyle yapılmış? Bilmiyorum. Adminle Nimda'nın arası iyi değil. Ben size söyleyeyim ve Bence Nimda de. her zaman haklı olacak. Bence Nimda bir dışlanıyor. Evet. Şimdi bir de mağaraya bakalım. Bilim adamına ne oldu? Evet ya, bilim adamı nerede? Bilim adamı yok. Evet. Yok, bilim adamı yok. Başka yerde olmasın? Yo gitmiş. Arkadaşlar bilim adamı neden gitti? Bir de uçakla bir bakalım. Bakmadığımız kim var? Bu arada çoğu kişi gitmiş. Dünyada çok fazla NPC vardı. Evet ya. Nereye gitti bunlar? Mesela burada biri yok muydu? Nerede? Robot var. Bu robotlar bence hep kamera. Dünyanın dört bir yanında kamera var arkadaşlar. Öyle. Peki başka kim var? Bakalım arkadaşlar. Unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız evcil hayvan dükkanında da şey var değil mi, robot? Orada robotlar var. Evin orada... Jenny nerede? Jenny vardı. Petlerin orada biri vardı ya. Jenny vardı işte. Buradaydı. Antrenman yaptırıyordu. Evet burada. Hah. Lane bu. Jenny nereye gitti ya? Jen de mi ayrıldı? Hem de Jenny'e benzeyen birini getirmiş. Bir dakika, Jenny kovuldu mu yoksa? Bu ne diyor? Evet hadi yapabilirsin. 5. seviyeye çıkmamak... Merhaba, artık sadık olsun, antrenman yaptırabileceğini biliyor muydun? Bunu Jenny söylüyordu. Bir dakika. Jenny takas yerinde. Herhalde takas yerinde, bir gitsene. Nasıl yani? Ha, Takas. bir dakika, bu da Sky'a bakıyor.
Hadi ya. Evet, Nimda'ya kimse bakmıyor. İşte arkadaşlar. Sky geldi. Nimda'nın papucu dama atıldı. Admin bir kız için kardeşini dışladı. Olacak şey. Haber kanalı. Admin'i çok severim ama Update Girl var. yaptığı yanlış admin. Buradan sana söylüyorum. Update Girl petlere bakıyor. Sadece petlerle ilgili bu. Jenny nerede peki? Jenny yok. Arkadaşlar Jenny'yi kesin kovdular. Flicker'la Glitch zaten şu an görevdeler. Bak oradalar. Yoksa Dirit Boy'la Jenny'nin arasında bir şey vardı da. Bence Dirit de. Boy gidince Jenny de mi ayrıldı? Bence de öyle. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Ve Flicker'la Glitch de aynı zamanda kendi buradalar. Bu arada bizim bakmadığımız bir yer var. Ve şu an belki de en önemli yer orası. Vay be, ne güzel dünyada ama. Burada özel dünya olamıyor. Hmm. Bir şey diyeceğim. Buradaki herkes niye eskiden olan şeyleri giyiniyor? Hadi ya. Bunlar NPC mi? Olabilir mi? Çok ileriki seviyeler bile 2019'da en başından beri olan kıyafetleri giyiniyorlar bak. Aa evet. Neden yeni bir Bak kıyafet bu da giyiyor? öyle bak. Burası aşırı eski vibe veriyor. Arkadaşlar buradaki oyuncular gerçek oyuncular değil mi yoksa? Bak Karibusu var. Bu Evet, eski kıyafetleri giymiş. evet yani. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Bu kafes. Biz buraya girebiliriz ama. Evet, bir girip bakalım arkadaşlar. Bunun içinde ne saklıyorlar? Neden yasaklandı? Biz neden giremiyoruz bu tip şeylere? Ha? Ha? Buraya bug'la bile girilmiyor. Ha tamam girdim. Ne saklıyorsunuz burada? Bak. İçi boş. İçi boş evet. İçi bomboş arkadaşlar. Ve çıkılmıyor. Aa çıktı. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like sayısından anlıyoruz arkadaşlar ve o videodan gelen abone sayısına bakıyoruz. Kaç kişi Evet abone olmuş. arkadaşlar. O yüzden kanalıma ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Kapat. arkadaşlar.